Siyonizm, tarihi İsrail toprakları olarak tanımlanan bölgede bir Yahudi devletinin kurulmasını destekleyen ve Yahudi milliyetçiliğini temel alan ideolojik fikir hareketidir. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in kuruluşundan bu yana Siyonizmin en güçlü destekçilerinden biri olmuştur. Bu durumun arkasında Amerikan kamuoyundaki bazı dini ideolojik eğilimlerin yanı sıra özellikle Yahudi lobisi olarak adlandırılan örgütlü grupların Amerikan siyasetindeki etkisi yatmaktadır. ABD nüfusunun yalnızca küçük bir bölümünü oluşturmasına karşın Yahudi toplumunun siyasi katılımı ve lobicilik faaliyetleri Amerikan politikalarını İsrail lehine şekillendirmede kayda değer bir rol oynamıştır. Washington'da İsrail'in çıkarlarını savunan ve politika yapıcıları etkilemeye çalışan bu lobiler arasında en bilineni AIPAC'tir. 1950'lerden beri faaliyet gösteren AIPAC, başlangıçta Amerikan Siyonist Kamu İşleri Komitesi adıyla kurulmuş ve daha sonra İsrail yanlısı en güçlü lobi olarak ün kazanmıştır. AIPAC, Kongre nezdinde Amerikan Yahudi toplumunun ve İsrail'in çıkarlarını temsil eden ana çatı kuruluş olarak görülür. Bugün yüz milyonlarca dolarlık bütçesi, yüzlerce çalışanı ve Washington'daki merkeziyle iki büyük partiyi de etkileyebilen bir güç merkezi konumundadır. ABD'de Yahudi lobisinin etki mekanizmaları oldukça çeşitlidir. Bunların başında seçim kampanyalarına yapılan bağışlar gelir. Yahudi kuruluşlar ve varlıklı Yahudi bağışçılar, hem demokrat hem cumhuriyetçi adayların kampanyalarına cömert mali destek sağlayarak seçim süreçlerinde nüfuz kazanırlar. Bir diğer önemli yöntem, doğrudan parlamento lobiciliğidir. AIPAC ve benzeri kuruluşlar, kongre üyeleriyle yakın ilişkiler kurarak onlara İsrail'in bakış açısını aktaran briefingler verir, gerektiğinde yasa tasarıları için destek arar. Özellikle ABD'nin Orta Doğu politikalarının şekillenmesinde AIPAC'in belirleyici rol oynadığı sıkça vurgulanır. Örneğin İsrail'e yapılacak yıllık askeri ve ekonomik yardımların kongreden sorunsuz geçmesinde veya Birleşmiş Milletler'de İsrail'i kınayan kararların ABD tarafından veto edilmesinde bu lobilerin perde arkasındaki çalışmaları etkili olmaktadır. Amerikan siyasetçileri bu lobilerin tepkisini çekmekten kaçınmaya özen gösterir. Zira aksi takdirde bir sonraki seçimde güçlü bir rakiple karşılaşma ve finansal desteğini kaybetme riski olduğunu bilirler. Nitekim ABD seçimlerinde adeta İsrail'e kim daha fazla destek verecek yarışının yaşandığı, başkan adaylarının ve diğer politikacıların Yahudi toplumuna ve İsrail'e bağlılık mesajları vermekte birbirleriyle yarıştıkları gözlemlenmiştir. Bu durum, lobinin her iki büyük parti üzerindeki etkisini göstermektedir. Yahudi lobisinin kullandığı kurumlar arasında doğrudan lobicilik yapan örgütlerin dışında düşünce kuruluşları, medya organları ve sivil toplum platformları da vardır. Washington'daki Orta Doğu politikaları üzerinde fikir üreten bazı düşünce kuruluşları, İsrail yanlısı bakış açısını destekleyen araştırmalar ortaya koyar. Medya alanında ise lobinin gündemini destekleyen yoğun halkla ilişkiler kampanyaları yürütülür. Siyonist örgütlerin en etkililerinden biri de Maccabi görev gücüdür. Maccabi Task Force adıyla bilinen bu örgüt, üniversite kampüslerinde boykot, yatırımdan çekilme ve yaptırım hareketlerine karşı koyma ve gençler arasında İsrail yanlısı inançları teşvik etme amacıyla faaliyet gösteren muhafazakar bir Siyonist yapılanmadır. AIPAC ve Maccabi Task Force'in yanı sıra Amerikan Yahudi Komitesi, Amerikan Yahudi Kongresi ve Anti-Defamation League gibi kuruluşlar da Yahudi lobisinin diğer önemli unsurlarıdır. Gelin şimdi AIPAC ve bağlantılı süper PAC'lere milyonlarca dolar aktaranlar kimlermiş tanıyalım. John Combe, WhatsApp'ın kurucusu. 2023'e kadar AIPAC ve birimlerine yaklaşık 10 milyon dolar bağış yaptı. Ayrıca Maccabi Task Force ve İsrail yerleşimleri gibi girişimlere büyük destek sağlıyor. Miriam Edelson, Sheldon Adelson'ın dul eşi. 2023'te AIPAC'e 5 milyon dolar, Trump kampanyalarına toplamda 100 milyon doları aşkın destek vermiştir. Maccabi Task Force'un başkanı ve büyük finansörü olarak kampüs lobiciliğini yönlendirmektedir. Jonathan Jacobson, finans dünyasından bir girişimci.
AIPAC'e 5 milyon doları aşkın katkı sağladığı biliniyor. Bernard Marcus, Home Depot'un kurucularından. 2023'te AIPAC'e 2 milyon dolar bağış yaptı. Haim Saban, eğlence ve medya dünyasının tanınan ismi. Demokratlar için de güçlü bir figür. 2024'te AIPAC'in Saban merkezini Brookings'te desteklemesiyle bilinir. Michael Steinhardt, finans alanındaki bağışlarıyla öne çıkar. Taglit Birthright gibi Yahudi gençlik projelerinin kurucu destekçilerindendir. Bu isimler haricinde Siyonizme destek konusunda iki tanıdık isim ön plana çıkmaktadır. OpenAI CEO'su Sam Altman ve Mark Zuckerberg. Gizli etki operasyonu kapsamında OpenAI'den yardım alan İsrailli bir firma, ABD'de Gazze saldırılarını protesto eden üniversite öğrencilerini sahte hesaplarla hedef göstermiştir. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ise sahibi olduğu Facebook'ta İsrail'in isteğiyle dezenformasyon oluşturmak için Filistin destekçisi yüzlerce hesabı kaldırmıştır. Christians United for Israel gibi evanjelik Hristiyan örgütleri de sayıları milyonları bulan üyeleriyle İsrail'e güçlü destek verirler. Böylece ABD'deki İsrail yanlısı lobi sadece Yahudi asıllı vatandaşlardan değil, geniş bir dinsel politik koalisyondan güç almaktadır. Son yıllarda ABD'de Yahudi lobisinin etkisine dair tartışmalar artmıştır. Özellikle Demokrat Parti içindeki ilerici kanat, İsrail'in Filistin politikasına eleştirel bakmaya başlamış ve bu durum, lobinin geleneksel iki partili desteği sürdürmesini zorlaştırmıştır. Örneğin 2023 sonlarında Gazze'de yaşanan çatışmalar sırasında İsrail liderlerinin kongrede yaptığı konuşmalar ilk kez ciddi boykot ve protestolarla karşılaştı. Yaklaşık 79 kez alkışlanarak ayakta karşılanan İsrail Başbakanı'na rağmen, Demokrat Partili üyelerin neredeyse yarısı bu konuşmayı protesto etmek için salona gelmedi. Temsilciler Meclisi'nin eski başkanı Nancy Pelosi, Gazze'de tek taraflı güç kullanımını savunan bu konuşmayı, yabancı bir devlet adamının kongrede yaptığı en kötü sunumlardan biri olarak eleştirdi. Bu gelişme, AIPAC gibi lobiler için yeni bir sınav anlamına geliyordu. Nitekim AIPAC, Netanyahu'yu coşkuyla kucaklayan vekilleri desteklemeyi, onu eleştiren veya boykot edenleri ise bir sonraki seçimde hedef almayı planladığını açıkça ortaya koydu. Nitekim Amerikan Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre AIPAC, İsrail politikalarını açıkça eleştiren Missouri'li vekil Cori Bush'un 2024 ön seçimlerinde başarısız olması için rakibine yaklaşık 5 milyon dolar harcama yapmıştır. Bu derece yüksek meblağlı müdahaleler, lobinin uyumsuz gördüğü siyasetçilere karşı ne kadar etkili olabildiğini gösteriyor. 2022-2024 seçim döngülerinde AIPAC'in kurduğu Birleşik Demokrasi Projesi, UDP adlı siyasi eylem komitesi aracılığıyla toplamda 100 milyon dolara yakın harcama yaparak, İsrail'e eleştirel bakan bazı adayların yenilgiye uğratıldığı rapor edilmiştir. Örneğin 2024 ön seçimlerinde İsrail'e koşulsuz desteği sorgulayan ilerici kongre üyelerinden Jamal Bowman ve Cori Bush, üzerlerindeki yoğun kampanya harcamaları sonucunda koltuklarını kaybetmişlerdir. Tüm bu veriler ışığında, Yahudi lobisi ABD siyasetinde eşine az rastlanır bir etki gücüne sahip, önemli bir aktör olarak tanımlanabilir. Amerikan siyasi kültüründe İsrail, vazgeçilmez müttefik ve Orta Doğu'da demokrasi ortağı olarak sunulur. Bu algının şekillenmesinde 10 yıllardır istikrarlı biçimde çalışan lobilerin büyük payı vardır. Sonuçta ABD'de İsrail yanlısı tutumlar, partiler üstü bir uzlaşı halini almış durumdadır ve bu durum lobinin başarısı olarak görülmektedir. Bununla birlikte değişen nesilsel eğilimler ve Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle bu konsensüsün gelecekte ne ölçüde korunabileceği tartışmaya açıktır. Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla tırmanan kriz ve Gazze'ye yönelik yoğun İsrail bombardımanı, ABD'de özellikle üniversite gençliği arasında güçlü bir tepkiye dönüştü. Harvard, Columbia, MIT, UC Berkeley, NYU, Stanford ve Michigan gibi önde gelen kurumlar başta olmak üzere
ülke genelindeki kampüslerde Gazze'ye özgürlük talebiyle protesto gösterileri düzenlendi. Öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına son verilmesi, insani ateşkes ilan edilmesi, Filistinli sivillere insani yardım ulaştırılması ve ABD'nin İsrail'e askeri desteğinin kesilmesi gibi talepler dile getirdiler. Hatta bazı üniversitelerde öğrenciler, oturma eylemleri ve çadır kampüsü kurma gibi sivil itaatsizlik eylemleriyle yönetimleri protesto etti. Örneğin, Nisan 2024'te Kolombiya Üniversitesi'ndeki öğrenciler, kampüste çadır kurarak Gazze saldırılarının durdurulmasını talep eden kalıcı bir protesto başlattılar ve bu eylem kısa sürede diğer üniversitelere de ilham verdi. Protestoların coğrafi yaygınlığı ve katılımcı kitlesinin büyüklüğü dikkat çekiciydi. 2024 baharına gelindiğinde 50'yi aşkın kampüste kitlesel gösteriler yapıldı ve Associated Press'in haberine göre en az 57 farklı üniversitede toplamda yaklaşık 2900 öğrenci tutuklandı. Bu rakam, Vietnam Savaşı döneminden beri kampüslerde görülen en büyük çaplı tutuklama oldu. Birçok üniversitede öğrenciler barışçıl protestolara katıldıkları için disiplin cezalarıyla da karşılaştı. Bazı öğrenciler uzaklaştırma veya okuldan atılma cezası aldı. Kimilerinin ise kampüse girişi yasaklandı. Kampüslerdeki Filistin yanlısı eylemler büyüdükçe, üniversite yönetimleri, siyasetçiler ve bağışçı konumundaki etkili isimlerden gelen tepkiler de sertleşmeye başladı. Pek çok üniversite yönetimi protestolar nedeniyle baskı altına girdi. Bazı yönetimler öğrencilerin eylemlerini kısıtlamak veya sonlandırmak için kampüs polislerini devreye soktu. Gösterilere katılan öğrenciler yalnız disiplin cezalarıyla değil, aynı zamanda antisemitizm suçlamalarıyla da karşı karşıya kaldılar. Protestoların hemen hepsinde öğrenciler mesajlarının İsrail hükümetinin politikalarına yönelik meşru eleştiriler olduğunu vurgulasa da sıklıkla eylemleri Yahudi karşıtlığıyla eş tutulmaya çalışıldı. Bu durum, Filistin halkına destek olmayı amaçlayan politik bir duruşun itibarsızlaştırılması için Yahudi lobisinin sistematik bir çabası olarak yorumlanmaktadır. Nitekim uzmanlar, İsrail'in politikalarını eleştirenlerin, buna İsrail hükümetine muhalif Yahudiler de dahil, geçmişte de benzer şekilde antisemitizm yaftasıyla susturulmaya çalışıldığına dikkat çekiyor. Kampüs gösterilerinde de benzer bir stratejinin kullanılması, protestocular üzerinde ciddi bir otosansür ve yıldırma etkisi yaratmıştır. Öte yandan, protestoların hedef aldığı ana politik eksen, ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteği, siyasi arenada tartışmaya açılınca, Washington'daki politikacıların tutumu mercek altına alındı. Özellikle üniversite gençliğinin ve Demokrat Parti'nin sol kanadının derhal ateşkes çağrılarına Biden yönetiminin mesafeli kalması içeride bir gerilim yarattı. Biden, Nisan 2024'te yaptığı bir açıklamada, kampüslerde sivil itaatsizlik yapan protestocu gençleri açıkça antisemitik olmakla suçladı ve protestolar için gösteri hakkı var ama kaos çıkarma hakkı yok ifadelerini kullandı. Biden'ın bu çıkışı, hükümet düzeyinde protestocu gençlere yöneltilen en üst perdeden eleştiri oldu ve Beyaz Saray'ın Filistin yanlısı protestolara karşı tavrını netleştirdi. Başkanın bu açıklamalarının ardından Kongre cephesi de hızla harekete geçti. Federal düzeyde, özellikle cumhuriyetçi siyasetçiler protestoları bastırmak ve üniversitelerde İsrail'e yönelen eleştirileri susturmak amacıyla agresif adımlar attılar. Hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da ardı ardına girişimler başlatıldı. Örneğin, Kasım 2023'te Temsilciler Meclisi, Antisemitizm Farkındalık Yasası adlı bir tasarıyı 320'ye karşı 91 oyla kabul etti. Bu tasarı, Eğitim Bakanlığı'nın mevcut federal ayrımcılık tanımlarına İsrail'e yönelik eleştirilerin de antisemitizm kapsamına alınmasını şart koşuyordu. Yasa haline gelmesi durumunda, üniversitelerde İsrail devletine yönelik sert politik eleştiriler bile Yahudi düşmanlığı kapsamında değerlendirilip cezalandırılabilecekti. Kısacası, özgürlük denilince insanların aklına gelen ilk ülke olan Amerika Birleşik Devletleri, aslında bir avuç Siyonistin yönettiği dünyanın en rezil yönetim şekline sahip. Peki koca Amerika'yı bu kadar rahat bir şekilde nasıl yönetiyorlar dersiniz? Aslında bunun formülü çok basit.
Eğer bir ülkede ucube bir başkanlık sistemi varsa, o ülkeyi bırakın Yahudi lobisini, müteahhitler lobisi bile yönetebilir. Parası olanların kukla gibi oynattığı sözde başkanlar, halktan koparılır ve farkında bile olmadan Siyonist planlara hizmet ederler. Amerika halkının büyük çoğunluğu, İsrail'in Gazze soykırımına karşı çıkıyor. Ama hiçbir siyasetçi, halkın bu isteğini seçim vaadi dahi yapamıyor. Çünkü Siyonistler tarafından ele geçirilmiş, çürümüş bir yönetim sistemine sahipler. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve özgür zihinlerle kalın.